Canlı veya cansız bir şeye ya da bir mekana karşı hissedilen, kişinin gündelik yaşantısını olumsuz yönde etkileyen ileri düzey korku haline fobi denir. Bireyin tehlikelere karşı uyarıcı olarak gördüğü korku durumu önlem almasına fayda sağlarken, fobi de aslında tehlike öngörülmeyen bir olay karşısında yoğun panik yaşamak, abartılı korku hissetmek açıkça ortaya çıkmakta ve fobi oluşturmaktadır. Fobi durumu ile karşılaşan bir kişi genel anlamıyla büyük bir sıkıntı yaşamakta ve bugünlük hayatını olumsuz etkilemektedir. Yaşamın devam edebilmesi ve sürdürülebilir olması için uyarı mekanizmasını harekete geçiren ve gerekli olan korku durumu, fobide farklı bir noktaya ulaşmaktadır. İçgüdüsel olarak varlığı tehdit etmekte olan herhangi bir risk unsuruna karşı kaçınmak, uzak durmak veya korkmak normal bir davranış sayılırken, fobi bu normal davranış şeklinin dışında gelişmekte ve seyretmektedir. Örnek vermek gerekirse, sokakta karşılaşılan bir köpekten korkmak, ondan gelebilecek tehlikelere karşı içgüdüsel olarak uzak durma veya kaçma mekanizmasını ortaya koyduğu için korku durumunu oluşturur. Bu korku durumu gerekli olup çoğunlukla olağan sayılır. Ayrıca gündelik hayatı olumsuz yönde etkilemediğinden bu korkunun üstesinden gelinebilmesi kişinin durumu ile bağlantılıdır. Korku kontrol mekanizması kaybolmaya başladığında yaşamın devam edebilmesi ön uyarı sistemi ile farklılıklar yaratmaya başlamaktadır. Yaşanan korku ve panik hali farklı bir hale bürünmüş, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başlamış, istenilen hayatın yaşanmasına izin vermez hale gelmiştir. Normal şartlar altında yaşamın doğal bir parçası olan korku durumu, yaşamın kendisine karşı bir fobiye dönüşmüştür. Fobinin genel ve en temel özelliği normal korku durumuna göre çok daha şiddetli, daha sıkıntılı ve bireyin hayatını olumsuz yönde etkilemesidir. Bazı fobi durumlarında kişinin gündelik hayatı oldukça az etkilenmektedir. Örneğin yılan fobisi olan biri günlük hayatta çok fazla yılan ile karşılaşmadığından hayatının etkilenme oranı da haliyle düşük olacaktır. Ancak bazı genel fobi türlerinde bu durum çok farklı bir boyut kazanmaktadır. Örneğin agorafobi veya sosyal fobide kalabalık mekanlarda olmaktan rahatsızlık duyma, evden dışarıya çıkma, topluluk önünde konuşma yapamama gibi durumlar kişinin günlük hayatını çok fazla etkileyecektir. Fobi, bir anksiyete bozukluğu olması ile birlikte toplumda çok sık karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Üstelik bu durum kişinin karakter özelliği gibi algılandığından tedaviye ihtiyaç olmadığı öngörülmektedir. Kadınlarda erkeklere oranla 2,5 kat daha fazla görülmektedir. Fobi, belli başlı belirtiler ile ortaya çıkmaktadır. Bu belirtiler şunlardır: korku yaratan cisim, olay veya durumlarda klasik anksiyete belirtileri ortaya çıkmaya başlamaktadır. Genel olarak panik atak hastalığında görülen belirtiler ile benzerlik göstermektedir. Korkuya sebep olan nesne ile karşılaşma durumunda kontrolü güç bir kaygı, kaçma veya uzaklaşma hali olabilir. Bu tarz bir cisimle karşılaşıldığında yüz kızarıklığı, kaşınma, terleme veya titreme, nefes darlığı, kalp atış hızında artış, ani tansiyon düşüklüğü, aşırı sıcak basması, yutkunma güçlüğü, mide bulantısı, uyuşma hissi ve baş dönmesi gibi durumlar oluşabilmektedir. Fobi, günümüzde çeşitli yöntemler ile tedavi edilebilmektedir. Fobi durumu bulunan bir hasta, psikoterapi veya ilaç yoluyla tedavi edilebilir. Klasik ilaç tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda antidepresan tarzı ilaçlar da kullanılmaktadır. Genel olarak fobi durumunda en sık kullanılan yöntemlerden biri, halk arasında da bilinen korku ile yüzleşme durumudur. Fobi oluşturan olay, cisim veya durumun üzerine gitmek çoğu zaman fayda sağlayabilmektedir. Ancak bu durumların tümü doktor kontrolünde gerçekleştirilmelidir. Düzenli ve etkili bir yönlendirme ile fobi durumunun üstesinden gelmek mümkündür.